Merhaba, iyi günler. 15 Temmuz'un 3. yılı. Dün konuştuk. Bugün yine sürdürmek istiyorum. Öncelikle esas bugün Fethullahçılığın Türkiye'de geleceği olup olmadığını değerlendireceğim ama öncelikle dün kaldığımız yerden devam edelim. Orada şunu söylemiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi iktidar, dolayısıyla Erdoğan, 15 Temmuz'u Türkiye'yi bir arada tutacak bir zemin olarak kullanmak yerine, görmek yerine toplumu kutuplaştırma stratejisinin bir aracı olarak kullanmayı tercih etti diye söyledim. 3 yılın bilançosunu böyle çıkarttım özetle ve dün akşam da bu anmalarda, Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarda bunu bir kere daha gördük. Tekrar Bay Kemaller, Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef göstermeler. Bu da gösteriyor ki Erdoğan'ın derdi 15 Temmuz'a karşı herkesi bir demokrasi saflarında bir araya getirmek değil, Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştıran, daha otoriter bir yere taşıyan bir lider olarak, siyasetçi olarak bu iktidarını korumanın bir yolu olarak kullanmak. Zaten Türkiye'de Fethullahçılığın geleceği var mı sorusunu sormamıza neden olan da aslında bu. Yani Erdoğan'ın ve siyasi iktidarın bu 3 yıl, biraz daha öncesinden başlıyor ama özel olarak da darbe sonrası, darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadele başta adı altında yaptıklarının aslında bu hareketi ne derece etkisizleştirdiği ya da ortadan kaldırdığı konusunu gündeme getiriyor. Şunu söyleyeyim baştan, 3 yılda o kadar çok yanlış yapıldı ki doğru yapılmasının aslında imkanı yoktu. Çünkü Fethullahçılıkla mücadele Türkiye'nin daha demokratik, daha özgür bir toplum, daha bağımsız bir ülke olması değil, var olan iktidarın ömrünün uzatılması olarak görüldü ve bu anlamda araçsallaştırıldı, bir araç haline getirildi. Dolayısıyla bu mücadelenin, bu Fethullahçılık denen olguyu tam anlamıyla yenebilmesi bence mümkün değildi ve mümkün olmadığını da görüyoruz. Çok aslında acı bir olay yaşadığımız, bu acının etkilerini bugün görmüyor olabiliriz ama yakın bir gelecekte tekrardan Fethullahçılığın kendini gösterme imkanlarının doğması halinde görme ihtimalimiz var. Şunu söylemiyorum, Fethullahçılık Türkiye'de tekrar gelecek, bir geleceği var, güçlü bir şekilde gelecek ve tekrar etkili olacak demiyorum. Büyük ölçüde bu olmayacak. Ama bunun nedeni devletin, siyasi iktidarın, ülkeyi yönetenlerin yaptıkları değil, Fethullahçıların yaptıkları yüzünden olmayacak. Normal şartlarda bu hareket Türkiye'ye çok büyük kötülükler yaptı ve bu hareketin bir daha geri dönmeyecek şekilde toplumdan, Türkiye toplumundan kazınması çok mümkündü. Çok elverişli bir ortam vardı ama bu elverişli ortamı değerlendirmek yerine, yani tüm Türkiye'nin istifade edeceği bir arınma yerine siyasi iktidarın ömrünü uzatacak şekilde bir yaklaşım yürütüldü Fethullahçılığa karşı ve bu nedenle de Fethullahçılığın ömrünü aslında bir şekilde uzatmış oldu siyasi iktidar. Dün söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Bu 15 Temmuz darbesi Türkiye'nin ömründen çok aldı, çok şey aldı ama siyasi iktidarın da ömrünü uzattı demiştim. Siyasi iktidarın da FETÖ ile mücadele adı altında uyguladığı strateji de aslında Fethullahçılığa hak etmediği kadar fazladan bir ömür sundu diye düşünüyorum. Normal şartlarda 15 Temmuz darbe girişiminden çok kısa bir süre sonra Fethullahçılığın Türkiye'de mutlak bir şekilde tüm toplum kesimleri tarafından mahkum edilmiş olması ve bir diğer husus tabii ki Fethullahçılık küresel bir hareket olduğu için uluslararası alanda da Fethullahçıların kendilerine
çalışma alanı, özgürlük alanı bulamıyor olmaları gerekirdi. Böyle bir şey yaşanmadı. Türkiye bazı ülkelerde, özellikle Afrika, Asya ve bazı Balkan ülkelerinde devletlerle, devlet yöneticileriyle pazarlıklar üzerinden Fethullahçıların yaşam alanını daraltmaya çalışıyor. Okullarının faaliyetlerini sonlandırmaya çalışıyor ya da oradan bir takım yetkililerin, önünde gelen isimlerin istihbarat operasyonlarıyla Türkiye'ye getirmeye çalışıyor. Ama bunun ötesinde dünya çapında, özellikle batılı ülkeler nezdinde Fethullahçılığın bir demokrasi karşıtı bir gizli örgüt olduğunu gösterme konusunda 3 yılda bir arpa boyu yol gidilemedi. Bunun gidilememesinin nedeni öncelikle siyasi iktidarı kendisinin demokrasi konusunda dünyaya, Batı dünyasına özellikle bir güvence verememesi. İkincisi, Fethullahçılık konusunu tamamen kendisine zarar vermeyecek bir şekilde sunmaya çalışması ve tabii ki bir de bu arada kullandığı aktörler ve kurumların yetersizliği, hatta yer yer zavallılığı. Hatırlayın, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de Fethullahçılık üzerine konuşma öncelikle itirafçılara bırakıldı. Ardından onunla bir tür kan davası olan kesimlere bırakıldı. Ama bu olaylar serin kanlı bir şekilde, Fethullahçılık serin kanlı bir şekilde tarihsel gelişimi içerisinde ciddi bir şekilde ele alınıp irdelenmesi istenmedi. Çünkü böyle bir durumda çok önemli bir zaman diliminde Fethullahçılığın AKP ile çok ciddi bir işbirliği yaptığı gerçeğinin altının ısrarla çizilmesi gerekecekti. Bu bypass edilmek için Fethullahçılık sanki 17-25 Aralık'tan ve 15 Temmuz'dan ibaret bir hareketmiş gibi gösterilmek istendi ve geçmişle ilgili olarak en fazla kandırıldık, Allah bizi affetsin diyerek o bölümün üstü örtülmek istendi. Halbuki bu hareketin anlaşılabilmesi için bu hareketin değişik dönemlerde siyasi iktidarlarla kurduğu ilişkilerin çok ciddi bir şekilde masaya yatırılması gerekiyordu ama buna razı olunmadı. Bir diğer husus, Fethullahçılık konusunda toplumsal alanda birçok yerde Fethullahçılığa dokunuldu, çok sert bir şekilde dokunuldu. Tabii ki öncelikle güvenlik güçlerindeki örgütlenmesinde, devlet bürokrasisindeki örgütlenmesinde, maliyede, adliyede, iç işlerindeki örgütlenmesine yönelik çok ciddi operasyonlar yapıldı. Medya ayağı dağıtıldı, medya kurumlarına el konuldu, gazetecilerin büyük bir kısmı ya gözaltına alındı ya da ülkeyi terk etti. Toplumsal olarak baktığımız zaman Fethullahçılarla ilişkili olduğu bilinen sendika ve bir takım dernek, vakıf gibi yerlerde üye olan, çalışan, görev alan kişilere, hatta bankasına para yatıran kişilere kadar bir operasyon yapıldı. Ancak bazı dokunulmazlıklar oldu. Bu dokunulmazlıklar aslında Fethullahçılık için en kritik öneme haiz olan bazı iş insanları ve tabii ki siyasetçiler oldu. Şu ana kadar Fethullahçılık damgası yemiş siyasetçi yok denecek kadar az. Yok belki de. Ama biliyoruz ki iktidar partisinin dün ve bugün içinde yer almış epey sayıda insan Fethullahçılıkla örgütsel ya da dolaylı bir ilişki içerisine girdi. Ya kendine adamış, bu harekete adamış insanlar da vardı ya da bu harekette bir al-ver ilişkisi kuranlar da vardı. Ve bunların büyük bir kısmı şu anda Türkiye'nin en önde gelen FETÖ karşıtları olarak karşımıza çıkıyorlar ve beğenmediği herkesi FETÖ'cü olarak suçlayabiliyorlar. Bu çok ciddi bir sorun olarak önümüzde duruyor. Fethullahçılığın siyasi ayağının, siyasi ilişkilerinin ciddi bir şekilde sorgulanmaması, sorgulanmak istememesi, bunun yerine hoşlanılmayan bir takım siyasetçilere en son Meral Akşener örneğinde var. Ali Babacan'a da denediler, son anda vazgeçtiler. FETÖ'cülük suçlamasının da kolaylıkla yapıştırılabilmesi hususu da var.
Fethullahçılığın geleceği konusunda tabii ki olayın, örgütün kendisine de bakmamız gerekiyor. Örgüt ne yaptı? Türkiye'de hala bir şekilde ayakta kalmaya çalıştığını görüyoruz ama operasyonlar aralıksız sürüyor. Her şeyden önce örgütün Türkiye'de söyleyecek sözü kalmadı. Hala 15 Temmuz'da ilişkilerinin ne olduğu konusunda genel kamuoyunu ve kendi tabanlarını aslında ikna edecek herhangi bir açıklama yapabilmiş değiller. Her gün bir başka laf söyleniyor ve en fazla bu olayın aslında darbe olmadığı, aslında planlı olduğu ya da kendi ordudaki ve polisteki kendi güçlerinin bunun örgütleyicisi olmadığı gibi bir takım şeyler söyleniyor ki bu hiçbir şekilde tatmin etmiyor. Bu yüzden özellikle yurt dışında bir takım kopuşlar olduğunu da biliyoruz, bir takım sorgulamalar olduğunu da biliyoruz. Yurt dışında örgütten tekil olarak kopan insanlar var ama şu ana kadar bu hareketten, bu örgütten kopup başka bir hareket, örgütleyen duymadım. Böyle bir şey pek olacağı benzemiyor. Yani canını kurtaran kaçıyor diyelim. Geri kalanlarda hala bir ümit bu hareketin içerisinde kalmaya devam ediyorlar. Ama şu ana kadar izlediğim kadarıyla 3 yıl içerisinde 15 Temmuz sonrasında yurt dışındaki faaliyetlerine baktığımda, yaptıkları yayınlara baktığımda örgütün bir zamanlarki gücünün fersah fersah ötesinde, gerisinde olduğunu görüyorum. Çok kelimenin gerçek anlamıyla zavallı bir durumdalar. Hak ettikleri bir zavallılık ve kolay kolay toparlanma imkanı bulamayacak gibi duruyorlar. Ama yine bir mim koymak lazım çünkü bunların önemli bir kısmının, önde gelen isimlerinin Batı ülkelerinde rahatça yaşayabilmeleri, faaliyet yürütebiliyor olmaları, bunlara birilerinin ileride ne olur ne olmaz diye yatırım yaptığını da düşündürtmüyor değil. Zamanında yaklaşık 50 yıl önce Fethullah Gülen antikomünist çizgisiyle Soğuk Savaş döneminde birçok Batı ülkesinin iştahını kabartan bir isim olarak sevrilmişti ve hızla yükselmesinde, gelişmesinde bunun çok önemli bir rolü olmuştu. Yarın öbür gün tekrar Fethullahçılığı, özellikle onun yurt dışındaki, dünya çapındaki okullarını kullanmak isteyebilirler mi? Eskisi kadar cazip olmadığı muhakkak ama yine de bir şekilde el altında tutmak isteyenler olabilir. Ama şu haliyle Fethullahçılığın, Fethullah Gülen dışında bir arada tutan herhangi bir şeyin kaldığı kanısında değilim. Bir de tabii ortak bir suçu işlemiş olmanın verdiği bir aradalık, kaderdaşlık. Yani o suçlu dayanışması gibi bir husus olabilir. Ama ideolojik olarak, moral olarak çok büyük bir çöküntü yaşandığını, birçok insanın aslında yaptıklarını savunamadığını görüyoruz. Yurt dışında yaşayan en iddialı örgütçüler bile, Fethullahçılar bile gerçekten kamuya karşı, kendi tabanlarına karşı göğüslerini gere gere bir şey söyleyemiyorlar, hep lafı çeviriyorlar. Bu aslında örgütün bir geleceği olmadığını, pek bir geleceği olmadığına işaret ediyor. Ama dediğim gibi yaklaşık yarım yüzyıllık bir hareket ve bu yarım yüzyıllık hareketin temeli esas olarak gizli örgütlenme üzerinden gitmiş bir hareket. Dolayısıyla kolay kolay bitmesi mümkün olmayan bir hareket olarak kayda geçirmek lazım. Peki Fethullahçılığın geleceği olmayabilir ama ona özenen yeni bir takım dini gruplar vesaireler, bu tür Batılıların kalt ya da sekt dediği türden yapılar Türkiye'de olur mu? Açıkçası pek sanmıyorum. Bir, devleti yönetenler artık bu tür yapılarla, bu tür ilişkilere girmeye eskisi kadar teşne olmazlar. Ama bir diğer hususta toplum bu yaşanan felaketin ardından artık çocuklarını yolladıkları okullara ya da zekatlarını, fitrelerini verdikleri vakıflara daha dikkatli bakarlar ve
buradan bir ders çıkartıldığı kanısındayım. Bu tabii ki Türkiye'deki dini cemaatlerin varlığının yok olacağı anlamına gelmiyor ama şurası muhakkak ki Fethullahçılık deneyimi Türkiye'de İslamcılığın ya da değişik İslami grupların sosyal alandaki faaliyetlerinin çok ciddi bir şekilde orta ve uzun vadede sabote etmiş durumda. Artık eskisi kadar eğitim, medya vesaire gibi yerlerde cemaatlerin bir iddiayla, bir takım dini grupların iddiayla insanları, dindar ailelerin çocuklarını ve dindar ailelerin imkanlarını yanlarına çekebileceklerini sanmıyorum. Dolayısıyla Fethullahçılığın bir geleceği var mı sorusuna genel olarak büyük ölçüde hayır cevabını veriyorum ama bir takım rezervler koyarak. Ama onun ötesinde de Türkiye'de bu Fethullahçılık deneyimi ve 15 Temmuz deneyimi, Fethullahçılığın siyasi iktidarla, yine İslami iddialı iktidarla yapmış olduğu o kanlı savaşın sonucunda Türkiye'de aslında İslami hareketin genel olarak pek bir geleceğinin kalmadığı kanısındayım. Ama tabii ki şunu özellikle vurgulamak lazım. Türkiye nüfusunun önemli bir bölümü Sünni Müslüman olan ve bu Sünni Müslümanların da önemli bir kısmı kendini dindar gören bir ülke, genel olarak muhafazakar bir ülke ve bu ülkede İslami cemaatler, dini cemaatler hep var olacak, İslamcılık ideolojisi hep bir şekilde olacak ama bu 90'lı, 2000'li yıllarda yaşadıkları o parlak dönemi, İslami bir tabirle söyleyecek olursak, asr-ı saadet dönemini bir daha kolay kolay yaşayabilecekleri kanısında değilim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.